küçücük ülke meydan okuyor koca Rusya'ya. Su da bedava arkadaşlar. Ekrem Başkan'a selam olsun. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, sevmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. 4'te almışlardı bir de bu. Gerçekten şahane ya. Bence büyümeyecek bu kadar. Bu kadar mısın sen? Elektrik sistemine bağlılar. Sahiplenen kadın tutuşu. Tüm direnişçilere de buradan selamlar olsun. Gerçekten de saklı arkadaşlar. Sıkıntılıyım. Sıkıntılarım var. Berlix tarzı bu. Ara sokaklarda kaybol, şehri keşfet. Kılıcını çekip çıkaralım diyor. Çömme açısından hani burayı sevdim. Arkadaşlar nahtar bulduk. Piga diye. Güzel mi? Abi şimdi ısırdı. Kamera yere yuvarlandı, önü ezildi. Bugün Riga'dan sesleniyoruz. Berlix kanalına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün Riga'yı gezeceğiz ama bol bol politik propaganda içeren bir başlıyoruz efendim. Arkadaşlar biz buraya Berlin'den gelirken yani biz bileti Ryanair'den çok daha önce aldık ve alacağımız yeri de 90 euroya falan çözdük. Çok ucuz ama gelin. Onu da göstereceğiz bu arada. Aynen. Videonun sonuna doğru. Ama gelin görün ki o kadar yorgun ve bitapız ki. Şöyle çekilelim. En azından korna falan çaldılar. Burada bu arada arabalar lak diye önünüze çıkıyor. Hiç öyle kural mural var da yok değil mi onlar? Çok güzel değil yani. Çok hoşnut olmadık. Neyse biz öyle geldik ama çok yorgunduk. O yüzden de aslında dün buradaydık ama yatarak geçti zaman. Bayıldık. Hani ye iç sıç yeni çıkıyoruz yani evden ve devam ediyoruz. Biz dün tekrar yani şu anda girmeyiz ama videonun devamında gireriz. Biz şuradaki Marriott Otel'in karşısında kalıyoruz. Dediğim gibi video, buranın Central District diye geçiyor. Oraya çok yakın bir yerdeyiz anlayacağınız. Aynen. Şurada dün kahvaltı yaptık. Buranın Starbucks'ı gibi. Rocket Bean gayet iyiydi, değil mi? Onu söylüyordum. İşte buranın Starbucks'ı gibi muhtemelen daha yerli lokal farklı yerlerde de bulabiliyorsunuz ama sandviçleri falan hem fiyatlar da uygun bu arada. Ve sandviçleri falan sunumu çok güzel, taze. Su da bedava arkadaşlar. Çeşmeden dolduruyorsunuz. Aynen. Müthiş. Sonrasında artık eve girerken de Mulberry'de oturduk. Burası tatlıcı ve kahveci aynı zamanda. Arkadaşlar suratsız insanlar. Üzülmeyin yani size pahalı özel değil. tatlılar ve lezzetsiz tatlılar vardı. Çok güzel görünüyorlar. Ama sunumu güzeldi işte Sunumu elma, kiraz şeklinde falan. Sunumu da efsane ama lezzetli değil ve pahalıydı. O yüzden isterseniz bakabilirsiniz ama daha güzellerine eminim şu an şahit olacağız bundan sonrasında. O biz size gösterdiğimiz o Budapeşte videosundaki o skruton falan var. O tatlının aynısını bulduk biz burada ama yani hangisiydi dersen. Skruton. Aynen. Bir de abi şimdi daha nasıl dolmuşuz bir gün boyunca video çekince burada insanlara süslenip elbise giyip falan. Evet çok gereksiz bir kahve içmeye, makyaj, elbiseler falan. Çok küçük bir şehir. Çok sıkıcı bir hayat büyük ihtimal ve eğlenceli hale getirmek için böyle şeyler yapıyorlar diye yorumladım ben. Öyle. Devam edelim. Hadi bakalım. Canım sağımızda Türk konsolosluğu, büyükelçiliği var. Türk büyükelçiliği var. Arkadaşlar şöyle çok hoşuma gitti. Böyle güzel lokal bir yerde bir elçiliğimizin olması Riga'da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yarın burada bize bir şeyler yapacağız gibi duruyor. Bu arada konusu açılmışken de Ekrem Başkan'a selam olsun. Umudumuz yüksek. Aynen öyle. Ne yapıyoruz? Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Sabah bir kalktım. Ne tarak var, ne toka var. Hiçbir şey yok. Hatta bakın şu an şeyle tuturdum saçımı. Ne denir? Metal kıskaçlarla. Metal. Neyse bakın size göstereyim. Sabah böyle uyandım abi. Bak. Böyle bir saç olabilir mi aga? Sabah kalktım Onur ne yapacağım ben? Toplum içine derdiniz gibi yani ama işte. Neyse öyle ya bir anımdı. Burası böyle büyükelçiliklerin olduğu bir yer. Şurada hemen bir park var. Şöyle. Park bu arada bu şehirde çok güzel, çok sakin. Şimdi oraya da gideceğiz birazdan videonun ilerleyen kısımlarında. Dümdüz devam ediyor. Bu tarafında da demin nereden geçmiştik Onur? Güney Kore ve Kazakistan'ın büyükelçiliği burası. Arkada İngiliz büyükelçiliği var. Aynen burada var. Yani burası komple böyle büyükelçiliklerin olduğu bir yer. Biz şimdi Rus büyükelçiliğine gidiyoruz. Rusya'nın binasına gidiyoruz. Orada çok hoş şeyler var. Çünkü dün gördük ki direniş sadece
Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir direniş var arkadaşlar. Bu küçücük ülke şöyle bir meydan okuyor koca Rusya'ya. Şimdi bu binanın ne binası olduğunu öğrenemedik ama karşısında Rus konsolosluğu var. Şimdi göstereceğim size. Burası Rus konsolosluğu arkadaşlar. Şurada bayrağı da var, görüyorsunuz. Ve şöyle bir kuru kafa Putin fotoğrafı asmışlar Rus konsolosluğunun karşısına. Burada da bir bayrak var. Hatta şöyle ben açıklayayım size buranın ne olduğunu. Aynen. Burası müze. Stratina Medicine History Müzesi'ymiş burası. Burası müze ve müzenin teması da buradan göreceğiniz gibi hani Kuru kafa müzesi. Kuru kafa yani. Senin çektiğin fotoğrafı da göstersen, oradaki ışık nedeniyle tam çıkmamış olabilir. Daha Dataschutz. Tam olarak şu fotoğrafı karşısına asmışlar. Dediğim gibi bu kadar küçük, askeri gücü bu kadar zayıf bir ülke için tabii ki Avrupa Birliği'nde, tabii ki NATO'da, tabii ki arkasında büyük devletler de var ama böyle küçük bir ülke için böyle bir meydan okuma. Tebrik ediyoruz. Buradan Bir yerden başlamak alkışlar gerekiyor. Riga ne? Letonya. Latvia. Latvia'ya. Bu arada arkadaşlar bizi takip etmeyi, beğenmeyi, sevmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu bizim ırzımıza geçer. Bu kaç yıldır buradadır? Bilmem buradadır da arkadaşlar, şu an bir sokağa girdik. Tehlike budur. İnşallah parka çıkabileceğimizi ümit ediyorum. Biz dün de bu arada Airbnb'ler, geçen videomuzda da demiştik ki 4'te almışlardı. Bir de bu da 5'te de. Burada 3'te aldılar. Yine bir saat erken ama buranın check-out'u en azından 12'de. Erken de değil. Bekledik biz bayağı dışarıda. Bir de arkadaşlar. Evsiz şöyle bir gibiydik. şey oldu. Homeless'tık yani. Biz sabah 6'da uçtuk dün Cuma günü. Bu arada not 6'da uçabilmek için de tahmin edin kaçta evden çıktık. Evet, bayağı bir de Berlin'de grev vardı şeylerde, metrolarda. Biz saat 2.30-3 gibi çıktık. Bayağı 2 saatte falan havalimanında olduk. Normalde 1 saatlik yolu 2 saatte gidebildik. Her şey iptal. Oradan oraya otobüse bindik. Abuk subuk yerlere gittik. Oradan geldik. Böyle hani yarım saat kala havalimanındaydık. Hiç uyumadık. O yüzden de gece 2'de çıktığımız için. Sonra geldik. Burada cidden ruh gibi. Cidden ama yani ruh gibi. Şehir dolaştık. Zaten şehri bir 3-4 saatte bitirdik. O yüzden size bugün çok tecrübeli şekilde aktarım yapabileceğiz. Cidden yürünecek ve hani belki bir günlük, 1,5 günlük bir şehir. Tabii ki müzelerine girmek isterseniz, daha detaylı görmek isterseniz biraz daha uzun sürebilir ama çok fenaydı, felaketti. O yüzden anca 3'te kendimizi eve attık, uyuduk direkt. Arkadaşlar parka geldik. Bütün aslında çoğu yerde de gördüğünüz gibi böyle tekaben upuzun bir park var ve parkta da yönlendiriyorlar size nerede hangi müze var diye. O gün işte uyuyakalacağımız park da burası. Hani evsiz gibi. Şimdi bakalım parka. O köşeye götürelim. Hadi O köşeye götürelim. Bu arada Fulya diye bir arkadaşım var. Demişti, parkları çok huzurlu, güzel. Fulya'ya da buradan selamlar. Evet, her ne zaman nereye gitsek bize önerilerini veriyor ve genelde önerdiği yerlerde güzel çıkıyor. O yüzden teşekkür ederiz. Buradayken ben bir de aklıma geldi, yürürken söylemek istedim. Biz çok yorgun olduğumuz için Bolt'la gelmeyi tercih ettik. Ama havalimanından da kalkan otobüsler var. Aktarma yapmanız gerekiyor. Yani 2 aktarma yaparak şehre, bu merkezi yerine gelebiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir şey var. Biz Bolt'a baktık. Bolt 18 euro gösterdi. Ve Bolt çağırdık. Orada taksiler de vardı. Biz muhatap olmak istemedik. Çünkü hani İngilizce bilmiyorlar, etmiyorlar. Şimdi yerel dil konuşmayalım, etmeyelim diye. Konuşamıyor zaten. Ondan sonra biz Bolt çağırdık. Bolt'ta 18 euro diyordu. Adam bizimle birlikte, yani biz oraya gelince şeyi de açtı. Taksimetreyi de açtı bindiğimiz zaman. Ve aslında taksimetre bizim o Airbnb yerine kadar 12 euro tuttu. Ama Bolt'ta 18 olduğu için 18 ödedik. Bu da böyle bir bilgi. Yani oradan buraya yaklaşık 12-13 euroya gelebilirsiniz. Eğer Bolt daha fazlasını gösteriyorsa yerel taksicilerle konuşun. Ama açıkçası hani orada gördüğümüz tipler de bize biraz sanki böyle 30 euro da diyebilirler vibe'ı verdiği için. Aynen öyle, emin olamadık. Çünkü dil bariyeri konuşmak var. istemedik. O yüzden hani buraya geliş 12-13 euro tutuyor havalimanından. Gayet makul. Ben bunun için açıkçası otobüse binmezdim. O aktarmaları yapmazdım. Ama 12-13 euro tutacak şeklinde birilerini bulun. Bir de evet, normalde yol 15 dakika falan sürüyor trafik yoksa. Otobüste gelirseniz trafik yoksa bile en az 30-35 dakika sürüyor. Bunu da böyle söylemiş olalım. Dün de otobüs 58 dakika gösteriyordu. Biz de yaklaşık yarım saatte geldik. Yani aslında bu fiyat da gene trafiğin daha olduğu zamanki fiyattı. Aynen. Büyük ihtimal 15 dakikada gelse daha da az tutacaktı. Aynen öyle. Çünkü zaten geliş yolunda şehre inene kadar şurada bir köprü var. Birazdan gideceğiz, hani nehir vesaire var. Oraya gelene kadar zaten her yer tarla vesaireydi. Yani dümdüz yol. Sonrasında nehirden geçiyorsun. Sonra şehir başlıyor. O yüzden bazen iyidir taksiye binmek arkadaşlar. Evet, dünkü uyuma köşemize geldik. Abi ama var ya, çok gerçekten şahane ya. Bak Berlin'de de var, yok değil ama buranın ayrı bir enerjisi var.
var. Böyle bir sakinlik veriyor insana. Evet, cidden güzeldi. Bakar mısınız arkadaşlar? Daha da yeşil olduğu zamanı düşünemiyorum. Burada bir köprü var. Nehir buradan devam ediyor. Cidden güzel bir köşe yapmışlar şehrin direkt göbeğinde. Ördekleri göstersene. Bakın şurada bir sürü ördek Çok var. tatlı bir sürü ördek var. Bir sürü ördek var. Orada insanlar var diye oraya toplanmışlar. Kuşlar, ördekler. Sen büyüyecekmişsin, bu kadar mısın? Bence büyümeyecek bu kadar o. Bu kadar mısın sen? Bence o bu kadar yani. Küçük olmak için doğmuş o, minik o. Biz bu Rus konsolosluğuna çok yakın bir yerde bulunan akademiye içindeyiz. geldik. Arkadaşlar burası Latvias Maklas Akademi. ama map'ten baktığınız zaman aslında bir müze ve burada biyoloji fakültesi bulunuyormuş. İnternetten baktığıma göre hani yarı İngilizce yarı kendi yerel dilleri olacak bölümler de var. Ama sadece bu bir fakülte muhtemelen. Onu söyleyelim. Muhtemelen farklı yerlere diğer departmanlar yayılmış olma ihtimali var ama böyle bir yerde fakülte. Öyle düşünün yani. Bir de burada otobüsler elektrikle çalışıyor sanki Onur. Evet, onu göstereceğim. Evet, Onu birazdan onu göstereceğim. gösterelim. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bakın bu nehir. Demin o taraftaydık. Oradan böyle devam ediyor. Etraftaki binalar böyle ve şehir boyunca paralel bir şekilde gidiyor. Bakın arkadaşlar, demin dediğimiz otobüs, görüyor musunuz otobüslerin kafasında demir var. Tramvay hatları gibi elektrik sistemine bağlılar şu yukarıdaki şeyleri ve otobüsler aslında elektrikli otobüsler. Bunların gittiği yol boyunca Bunlar da hatlar tramvaylar. var. Aynen, mesela bu da tramvaylar. Bunlar da yine aynı sisteme ya da aynı şeylere bağlılar. Bunlar da yine şeyle gidiyorlar. Bu şu yönden cidden çok güzel. Şehirdeki toplu taşıma. Birkaç tane normal otobüs de gördük. Onlar normaldi. Hani belki dizelle, belki gene elektrikle çalışıyorlardır bilmiyorum ama şehirdeki toplu taşımanın en azından %90'ı şu anda gördüğümüz kadarıyla elektrikli hatlara bağlı ve bu cidden çevrenin korunması Ulusal için tiyatro çok bu güzel. arada. Hemen Latvia bakalım. Ulusal Tiyatrosu da hemen burada. Yani tekaben öyle düşünün. Latvia Nationalis Teatris. Teatris. Bence tiyatro salonu. Tetris oynamıyorlarsa içeride. Yani muhtemelen. Yedim aslanım burada yatıyor. Sahiplenen kadın tutuşu. Kolum ağrıdı. Evet, şimdi sizinle hava durumu sunar gibi şöyle bir şey yapacağız. Biz şu an buradayız. Hiçbir şey de görmüyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Şuralar bu konsoloslukların olduğu yerlerdi. Burası parktı. Biz buradan çıktık. Daha doğrusu şurasıydı hatta orası. Biz buradan çıktık. Karşıya geçtik. Şu an buradayız. Ve aslında size dediğimiz o yürüme mesafesindeki yerler şu bölgede birçok şeyi bulabileceğiz. Birkaç tane şey, hani Riga'da gezilecek yerler dediğinizde birkaç şey çıkmıyor. Buranın dışındaki birkaç yer burada değil. Onları da gezeceğiz ama genelde her şeye yürüyerek aslında şuradaki şeylere ulaşabiliyorsunuz. Hadi başlayalım. Şimdi nereden başlıyoruz? Arkamda gördüğünüz bina hükümet binası arkadaşlar. Hükümet binası. Tabii ki geçmişi vardır ama bizim kanalda detay yok. Ama güzel bir bina. Ben Burası ilk da şöyle gösterelim. Sanyako Katolik Kilisesi. Dün burada bir grup vardı, anlatıyorlardı. Ben bu binayı hükümet binasını ilk gördüğümde şaşırdım. Daha şaşalı bir şey bekliyordum. Ama yani Bakar hükümet mısın? O binası... ışıkları bile, şuradakileri korumuşlar böyle, yani neredeyse 200 Evet. yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık demirler, ışıklar. Eski Bu arada sistem. Demir, hani Onur da söyledi, siz duymadınız, asfalt yok. Yani her yer böyle daha Arnavut kaldırımı hani Ya da Arnavut tarzında. mu değil mi bilmiyorum ama böyle taşlardan. Ve sokaklar dar, ince. O yüzden de aslında ara sokaklarda bir sürü güzel yer var. Yani geldiğiniz zaman kilise gezmek dışında da yapabileceğiniz birçok şey var. Şimdi biz de o sokaklara doğru yavaş yavaş gideceğiz. Evet, ama oraya gitmeden önce şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hemen bu kilisenin bitiminde şurada şöyle küçük bir anıt var arkadaşlar. Burada şu şekilde İngilizce'de açıklaması da var. 1991 yılında Sovyet kuvvetlerine karşı, askeri kuvvetlerine karşı burada hükümet binasını ve public building ve büyük ihtimal bu kiliseyi de korumak adına burada ya da buralarda barikatlar oluşturmuşlar ve direniş gerçekleştirmişler Sovyet askerlerine karşı. Dediğim gibi bu, eğer biraz araştırırsanız buradaki 3 ülke, yan yana duran 3 ülke, bu Baltic Countries diye geçen ülkeler birleşerek Sovyetlere karşı direniyorlar ve 91 yılında özgürlüklerini alıyorlar. Bu da böyle bir bilgi. Orada zaten bak yazıyor Freedom for Baltic diye. Aynen. Gösterelim. Şurada da yazıyor Freedom for Baltic Countries diye yazıyor bu şekilde Senin de. dediğine geliyoruz. Yani ülkenin büyük ya da küçük olmasından
durumdan bağımsız olaraktan bir şeye sahip çıkmak istedikten sonra Çıkıyorsun ve elde ediyorsun. O yüzden şu anda ya 21 ya 22 Mart'tayız. 21'deyiz Cumartesi yani, 22. gününden bütün Türkiye'deki her şehirdeki bütün direnişçilere de buradan selamlar olsun. Bakın size ne göstereceğim. Şuranın tatlılığını görüyor musunuz? hemen kilisenin yanı bu arada. Hemen Hükümet kilise, binasının şurası orada. kiliseydi. Şurası kiliseydi. Hemen yanında şöyle tatlı Ara sokakta bir kafe var. kafe var. Bayağı güzel Dün gözüküyor. biz buradan geçtik. Sola mı? Sola döndüğümüzde mi o diğer mekan vardı? Yok buradan geçmedik biz. Buradan Niye? devam ettik. Şurası meydan. O oradaydı. Birazdan Buraya biz gideceğiz. belki gelip otururuz. Keyifli Oturabiliriz gözüküyor. aynen. Bir bakalım. Kendinin adı da Hobby Wool. Hobby Wool. Tamam dezenformasyon yapıyoruz bu kanalda. Bunu doğru söyleyelim bari. Tamam. Hobby Wool'un yanındaki kafe. He, Hobby Wool öndeki yer. Pardon. Evet. Hobby Wool şurası. Şu soldaki yer Hobby Wool. Dümdüz devamı da. Sadece kafe yazıyor. İsmini bilmiyorum ama güzel The yani. most romantic and the most hidden cafe in Riga. Gerçekten de saklı arkadaşlar. Gerçekten saklı. Can you find it? Yeah, sure. Ben koklayarak bulurum bu tarz kafeleri ama bulamayanınız vardır diye gelin yani. Şu an Riga'nın meşhur Dom Meydanı'ndayız. Yerde böyle bir şey var. Metal var. Ve üzerinde buranın neydi? UNESCO. UNESCO tarafından koruma altında olduğu historical, tarihal vesaire Tarical ve Sarikal. olduğu yazıyor. Olduğu Arkamızda da Dom var. Dom, ben ve UNESCO. Dom, sen ve UNESCO. Şöyle bir anlaşma. Şuraya Teşekkür bir ederiz. dikeriz ev. Güzel alan. Meydan açık çünkü. Evet. Güzelce ne diyorum. Buraya, Yani tarihi korumaya ne gerek var aslında? Her yere villa şuraya yapacaksın. şöyle bir ne bileyim site kuralım. Bir de hani böyle dışarıya açık siteler var ya böyle alışveriş merkezi Aynen falan. öyle. Yandaşlarımıza dağıtalım. He. Orman katlı. En güzel alan ne bizim gerek var olsun böyle ya. yerlere? Değil mi? He. Mustafa Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taş. Riga'da şu an çalana bakar mısınız? Bir kere daha çalabilir misiniz? Biz geldik. Bir kere daha çalarsanız size 100 euro. Evet arkadaşlar rica ettik. Tekrar çalacaklar. Bu arada 3 evin oradayız. 3 kardeş evlerin. Arkadaşlar Riga'da duygusal anlar yaşanıyor. Çok kötüyüm ya. Evet. Yani. Bu arada arkadaşlar bu bahsettiğimiz hep gördüğünüz 3 tane kardeşin sırayla farklı zamanlarda yaptığı evler ve burayı da aslında şey diye söylüyorlar hani Riga'nın hani mimari yapısını anlayabilmeniz için ilk en büyük kardeşin evi bu. Sonrasında bu yapılıyor. Tarihleri bilmiyorum. Hangi sırayla yapıldıklarını galiba şurada yazıyor. Birazdan bakarız. En sonunda en küçük kardeşin evi. Tabii ki en küçük şekli. Bakabiliriz şeylere. 1746 mesela şurada yazan 1746 yılında yapıldı. Bunun üzerinde tarih var mı? Bunun üzerinde tarih yok ama şu şekilde buradan görebilirsiniz. Gene bunlar da mimari müzeler içeride. Tabii ki biz çok müze seven ve gezen bir çift değiliz. Ama bu videoda başka bir müzeye şahitlik edeceksiniz. Daha değişik bir müzeye şahitlik edeceksiniz. O cidden ilginizi çekiyor. Mümkün olduğunca da bu video dediğimiz gibi siyasi ve politik olacak. Birazdan o müzede de görüşeceğiz. Takipte kalın. Bir başka zanatsal Ece kendi gelemedi. Bu müzik de aynı şekilde duygularımı yansıtıyor ya. Çoğu şey elime sopa falan alıp gezmek istiyorum ya. Böyle havardalık yapmak istiyorum anladın mı ya? Sıkıntılıyım. Sıkıntılarım var. Bilet İsyan alın var. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Evet. İşte tam olarak bundan bahsediyorduk arkadaşlar. Dar sokaklar. Berlin tarzı Arnavut gezi kaldırımlar. burada arkadaşlar. Berlin diyorum. Berlix tarzı. Berlix tarzı bu. Ara sokaklarda kaybol, şehri keşfet Bakar mısın ne kadar şey. ve deneyimle. Allah bilir ne zamandan kalmadır Aynen ya. öyle. Şuraya bak. Kalemimizi alsaydık keşke Onur. Yazar mıydık? Almaz mıyız bir tane? Alırız. Şöyle gelelim. Tam yarın buraya Ha, bir bak hatıra yarın bırakacağız. yapılacaklar listesi. Bozuk para almayı unutmuşuz. O gözlükten bakacağız. Ondan sonra kartonumuzu almayı unuttuk. Onu alacağız. Kalemi alacağız. Bir de bu kapıya yazı yazacağız. Hadi bakalım. Hepsi videoda. Devam. İleri sarmak yok arkadaşlar. Ortaçağ restoranı. Bakar mısın? Historical. Adam fotoğraf çekiyor. Historical, medieval, authentic medieval restoran arkadaşlar. Böyle medieval restoran. Şöyle bir kapısı var. Ve bir arkadaş bekliyor başında. Kılıcını çekip çıkaralım diyor. Kılıcı mı var onun? Kılıcı var. Alalım mı? Lazım olur. Evet arkadaşlar 1.20 mesela. Şu çok güzel gözüküyor. 1.70. Ice latte alıyoruz. Dün de almıştık. Çok Costa lezzetli. Heh, gösterelim. Usta kafe.
Costa. Hem fiyatları uygun hem de şimdi birazdan tarihi bir yapının önüne gideceğiz yine. Orada banklar var. Kahvemizi alacağız. Beklemede kalın hiç. Ne kadar tuttu? Waffle 2 kahve. Kahve 2 ice latte. Bir de waffle Orta 10 boy. lira tuttu. Evet. Orta boy. Şimdi Bekliyoruz. deneyelim birazdan waffle'larımızı. Şimdi bir diğer büyük meydana geldik arkadaşlar. Gördüğünüz Büyük gibi. ihtimal Riga'nın en meşhur Birçok meydanı diğer geldi. YouTube kanalında da gördüğünüz gibi zaten Riga'da bir şey yok. Herkes dön dolaş bunları anlatıyor size. Ama güzel bir meydan. Ice latte içmek için özellikle güzel bir meydan. Şurada da böyle köprü var. Sahil kısmına belki ineriz Onur. Evet, iner gösteririz orayı da. Burası ticaret loncasıymış zamanında. Ne Ama loncası? Ticaret loncasına aitmiş ya da tüccar loncası diyeyim. Ve ismi neydi? Dün sen bakmıştın, Black Hat. The Black Hats The Black Hat bilmem ne diye geçiyor. Yani Building siyah- olması lazım. Evet, şimdi aşağıya geliyordur gerçek ismi, buraya koyarız. Buraya gelen tüccarlar siyah kafalı derken siyah saçlı olduğu için buranın ismi siyah kafalılar işte loncası tarzında bir şey Çünkü olarak herkes kalmış. beyaz arkadaşlar. Daha Evet, çok herkes sarışın diye. Sarışınlar ve beyaz, yani buranın yerli halkı öyle olduğu için siyah saçlılar ticaret de yaptığı için ismi böyle kalmış. Bakın annelerinizi getirirseniz bu yazının önünde Fotoğraf çekebilirsiniz onlar gibi. Bu arada buranın merkezi de şu Rimiler Express. İçeride tütün ürünleri, alıp götürmeli hızlı yemekler ve aynı normal zamanda market ürünleri de var. aynen aynı zamanda magnet falan da satılıyor. Ama asıl magnet bakın burada daha güzel şeyleri var. Evet, hatta bakın size şöyle bir göstereyim. Biz de böyle tabak toplamayı seviyoruz hatıra olarak ama bir de burada bu şekilde Riga'nın o ünlü evlerinden var. Bakın. Başka şeyler de satıyorlar. bir sürü var. Bir gezeriz, bakarız zaten. Ana, Onur gezene bak. Dur, yakınlaştıramıyorum. Bayağı martı mı inmiş? Dur ben yakınlaştırayım, sen söyle bana. Bak, devam. Bak, kocaman şeye. Evet, bayağı. Martı gelmiş rızkının peşinde. Gel bankımıza oturalım. Dün de burada oturduk biz. Dün 5 dakikada bir oturduğumuz için. Ama Ya da uyukladığımız için diyelim. şöyle koyduk. Dene bakalım bir nasıl bir şey. Arkadaşlar waffle'ın içinde çikolata var. Bakar mısınız? Çikolata da değil aslında. Karamelimsi tarzda bir şey var. Dene bakalım bir. Şuradan deneyelim de daha yakın. Nasıl? Çok da güzel değil gibi sanki. Sneaker içine koymuşlar gibi değil mi? Başarılı ama. Çok benlik değil bu ya. Güzel ama. Yani böyle geldiğiniz Lezzetli ama. zaman kahvenizi. Yiyebilirsiniz. Şimdi meydan çok güzel, güneş vuruyor. Çok keyifli bir köşe gerçekten. Biraz takılalım, sonra devam edeceğiz. İnsanlar şehri bisiklette sürüp bu şekilde geziyorlar arkadaşlar. Başka bir hayat mümkün. Başka bir ülke mümkün. Mutlu yaşamak herkesin hakkı. Duyulur mu acaba bilmiyoruz ama buradaki kilise çanları gerçekten çok rahatlatıcı ve aşırı güzel şekilde çalıyor arkadaşlar. Şu anda da ben konuşurken bitmiş bulundu zaten. Şöyle bir zamanlama. Şöyle bir burada var, bir şurada var. Şunun önüne birazdan gideceğiz, göstereceğiz de onu. Şurada şöyle bir anıt var. 1915-1920 arasında biliyorsunuzdur. O tarihten sonra Letonya'da bağımsızlığına kavuştu. Zamanına kadar, Sovyetlerin işgaline kadar. Onların arasına, oradaki askerlerin arasına yapılmış bir anıt. Evet arkadaşlar, bir medeniyet testi daha başarıyla. Durdular. Karşıdan Durdular. karşıya geçerken durdular. Bu arada harika bir köşe yapmışlar. Şöyle hemen inelim bakalım. Şurada bir Bayıldım. amcamız sigara içip müzik dinliyor. Şimdi nehrin kıyısına geldik. Şöyle bir nehir. Burada bir köprü var. Bahsettiğimiz havalimanı bu tarafta kalıyor. O dediğimiz köprü burasıydı. Şurada da bir köprü daha var. Şurada çakma bir Ece Hanım'ın tarifiyle çakma bir Eyfel Kulesi var. Ama gitmeyeceğiz oraya kadar. Arkasında bir köprü daha var. Şöyle güzel bir manzara bizi selamlıyor. Hemen yani ben böyle manzara buldum mu, köşe buldum mu çömerim. Ve çömme açısından hani burayı sevdim. Güzelmiş. Budapeşte çok çömmelik değildi ya. Orada banklar vardı. Roma keza aynı şekilde. Şiverin'de de böyle bir yer yapmışlardı ama şu merdiven mantığı burada güzelmiş. Yani yazın da aslında ufak bir hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenler için güzel bir çömme noktası sizlere sunar. Ben de yapmak istiyorum da karşıda adamlar var. Bir şey olmaz ya. Anlamını biliyorlardır muhtemelen. Bilsin olmaz. Özgürce yapabiliyor muyuz burada acaba ya? Ha? Yapabiliyoruz demek ki. Baksana. İndiriyorum artık. Nahbara aşkım. Arkadaşlar nahbar bulduk. Piga diye. Nah çekebildiğiniz özgürce.
Figo Gastro Bar. Duyuyor musunuz? İçeride ortam var. Ben burada kalıyorum. Sen gezdir onları. Gezdirip geliyorum. Hadi güle güle. Neredeyiz Ece Hanım? Şimdi Şöyle çekelim. aynı o Budapeşte'de gittiğimiz gibi buranın büyük pazarına geldik. Şöyle binaların olduğu. Önümüzde de otobüs garı var. Şöyle de otobüs garı. Evet, Avalon Oteli'nin orada arkadaşlar. Grand Market diye geçiyor. Riga Grand Market diye geçiyor. Bir içeri girip fiyatları görelim dedik. Burası da gene UNESCO korumasında. Burası da binalar. mı? Aynen. Arkadaşlar şöyle yapılardan oluşuyor. 1, 2, 3 ve 4 tane. Bir girip bakacağız fiyatlara falan. Biz severiz böyle gittiğimiz yerlerde yerel ne var. Bir bakalım, size de gösterelim. Hadi gidelim. Gidiyorum. Gir içeri. Buradan mı? Tamam, burada bir şeyler yazıyor. Banknot falan yazıyor ama inşallah burası. Yok oğlum, buranın alakası yok gibi. İçeride bir şeyler var. Sandviççi falan. Hı. Burası daha ayakkabı falan da satıyor. Tamam, ben bunun mentalitesini çözdüm. Burası daha iş hanı gibi bir yer. İş hanı burası. Değil mi? Yani sadece burası değil, yan yana binalar. Başka bir şeyler Yani var. eczane var, işte baharat, sebze, meyve. Aynı zamanda yemek yiyebileceğiniz yerler var gibi. Aha, gastronomi pavilyonu. Fuar gibi yapmışlar abi sanki, değil mi? Gastronomi pavilyonu var. Gastronomi. Evet. Bayağı işte büyük tam bir olarak şey buraya yapmışlar. gelmek istedik ve buradayız. Bakın ama gelip burada da yemek yiyebilirsiniz Yemek arkadaşlar. yiyebilirsiniz Sushi'ye burada. kadar var. Burada marketler var. Burada ürünler var. Şöyle bakalım mı bir? Neler varmış. Kurkumalar. Evet. Oha, senin şeylerin bakar mısın? Benim Türkiye'den getirdiklerim ve çok uyguna satılıyor. Lokumlar. 100 gramı 3 euro mu? Çikolatalısı falan da var, bak gördün mü? Türkiye yazıyor bakın. Evet, Türkiye yazıyor Türkiye'den. şeyler. Evet, Türkiye'den geliyor. Viaport'ta bize kilitliyorlardı. Bak şu çikolatalar da güzeldir. Almıştım, hatırlıyor musun? Evet. Taksim'de büyük bir şekerci var hani. Orada satılıyor. Helva da satıyorlar arkadaşlar. Ama fiyatlar sanki... Kilogramı 7 euroya peynir satıyorlar. Evet. Gayet uygun. 9 euroya. 10 euro, 9 euro. Böyle. Kırsalda yaşayan insanlar muhtemelen kendi tavuklarını yetiştirip 2 euro. çok uygun. Şey, 10'lu 2 euro. Bak bizim şeylerden var. Evet. Bakın. Krakerler var. Çok vakit geçirmiyoruz ki statların önünde ne istiyorsunuz diye. Şöyle Sonrasınlar diye. tatlılar var arkadaşlar. Ekler var. Gene ekler yazıyor. Görüyor musunuz? Türk marketi gibi olmuş. Evet, ekmekler var. Bunlar da güzelmiş. Ekmekleri gördün mü? Evet ya. Bir Alman ekmeği kadar var arkadaşlar. Şey çok güzel. Hem alışveriş yapabileceğin hem de aslında gelip yemek de Oturup yiyebileceğin bir yiyebileceğin. yer olması Aynen. açısından. Burada bir de daha çok hani yaşlı insanlar da Şuraya geliyorlar. bak. Hurma mı o? Hurma var. Kayısı kurusu var. Ceviz var. Her şey bulabiliyoruz burada. Bak bütün bu ilaçlar buranın yerli üretimi muhtemelen ve gerçekten de nasıl denilir daha bitkisel, özlü. Özlü şeyler. Aynen ilaçlar öyle. var. Vazelin bu arkadaşlar. Hindistan cevizli muhtemelen daha bitkisel. Yani o kıvamda olan ballar. Ballar var. Balmumları da var. Çok güzel magnetler falan da satılıyor bu arada. Evet, bakarız onlara. Şunlar peynirler var gene. Burası İspanyol şeyi. Şaraplar Şaraplar da oradan. var. Özel şaraplar bu arada, markette satılmayan viskiler de var. Şu buranın mantısı galiba değil mi? Evet, mantısı. Çoğu yer bacon'ı yapıyor ama bazı yerlerde tavuklu da var. Buraya Bakın lokal. arkadaşlar 5 euro o kutu. Şey de yazıyor. Free dumpling with pork. or with chicken. Etli de var bu arada da. Dana etinden de var. Ve hani buraya gelirseniz, biz şu an aç değiliz. Bu güzel havada içeriye kapanmak istemedik ama gelirseniz tatmanız gereken bir lokal lezzet bence. Bu arada insanlar buralarda bira da içiyorlar. Aynen. Şurada dönerci gördük. Sushi bile Burada var. sushici var. Gene peynirci var. Burada oturma yerleri var. Pankekçi. Gene pankekçi her yerde. Bayağı güzel şeyler var. düşünülüp yapılmış bir lokal Evet, alan. keyifli bir yer. Kolektif, gayet güzel. Fiyatlar da uygun. Gelinir mi? Gelinir. Götürebiliyorsanız peynir de götürürsünüz. Peynir çok uygun cidden bu arada. Yani kilosu 6 euro 7 euroya peynirler var. Daha şeyli olanlar, eski kaşar tarzında peynirler. Aynen. Biraz daha pahalı. Almanya için de uygun. Türkiye için de uygun olduğunu düşünüyorum. Baklava var arkadaşlar gene. 100 gramı 3 euro. Burası komple Türkiye Bak standı gibi. çeşit yapmışlar. İyiymiş. Ve abi Türkiye'den daha uyguna satılıyor olması çok ironik. Yani bunu Türkiye'de kesip veriyorlar. Bu 100 gramı 3 euro. Bilmiyorum Türkiye'de şu an ne Şimdi kadar şöyle satılıyor ama söyleyeyim. Kutu yapıyorlardı. Kutuyu en son yani Viaport'ta ben yaptırdığımda 750 lira falan tutuyordu ve olayı öyle bütün vermiyorlar onu. Oradan 5 parça çıkarırlar Türkiye'de ama o hazırladıklarında. zaten senin bahsettiğin fiyat da 2 yıl önceydi bu. Evet. Yani. Onu kesip koyduklarını düşün. Her sırada 5 tane var. Yani 10 tane 5 alıyor. 50 tane o zaman 50 tane değil yani 30-45 tane biraz daha
kalın olduğunu düşün. O civarlarda. Burada 3 euroya satıyorlar. Gayet iyi yani. Burada da çantacılar var. Eczane var. Ne kadarmış valiz? 45 euro. 45 euro. Almanya'da da 60-70 euro. Bunlar kırılıyor zaten. Bu arada arkadaşlar valiz aldık biz. Lidl'dan gelmişti. Almanya'da yaşayanlar bilir, çok uyguna geldi valiz bir ara. Nasıl fırlatıyorlarsa artık kırılıyorlar Köşesi yani. kırıldı ya. İlk şeyde köşesi Daha kırıldı. yeni aldığımız valiz kırıldı. Bak şurada magnetler var. Bir bakalım Şunu mı çok seninle? sevdim. Evet ama bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Tarih figürleri ne kadarmış? 14.90 diyor. Teki olduğunu düşünmüyorum. Öyleyse çok pahalı. Ama el işçiliği. Baksana bunlar da cam. Ahşap işçiliği bir Viking şeyi olarak 5 güzelmiş. euro. Şimdi bunu karalamışsınız. Bu nasıl çıkacak üstünden? Temizliğe çıkar ya. Evet, burada demek ki Böyle daha işçilik fazla var ahşap yani. işçiliği. Aa, çok hoş. Bak muhtemelen bu taş burada çok üretilen bir taş. Kehribar mı diyorlar? Ne diyorlar? Şimdi yanlış da söylemeyeyim ama bak her yukarıda yerde da. var. Evet. Bu arada çok güzelmiş. Alabilirim bir tane aslında. Bakalım istersen. Ödül için. Şundan şöyle bir tane. Gerçi 5 euro da bir taş için fazla değil mi ya? Girl math yapıyorum şu an. Görmet yap. 50 kere taksan bir sen. Burası da açık pazar. Çileklerin büyüklüğüne bakar mısın? Ve çok uygun. Ve Evet. taze. Valla Alalım bence. bitirebilir miyiz bugün evde? Bitiririz ya. Deneriz. Thank you. Güzel mi? Abi şimdi ısırdı. Ağım böyle yerim akşam. Alalım. Thank you. Thank you very much. Ben buranın arkadaşlar para biriminin euro olduğunu unutup duruyorum gerizekalı gibi ya. Burası euro. Sende de oluyor mu? Evet, salatalıklara bakar mısın? Biz gitmiyoruz Almanya'ya yardım. Bir şey diyeceğim ama çilek. Güzel miydi? Denetmeleri de çok güzel yani gerçekten. Bakalım başka bir şeyler bulabilecek miyiz? 2,5 verdik bu arada. 2,5 evet. Küçük Bu hani böyle kutuya. kutuyla eğer daha fazla isterseniz de daha büyük boyları da var bu arada arkadaşlar. Maydanozlar, biberler. Blueberry'lere baksana. Buradan Blueberry'ler, Hatice Burberry, Hanım'a selam olsun. Hatice Hanım'a selam olsun. Burberry'ler var. Kocaman şey ne kadar? 7.50. Türkiye. Bak Türkiye'den geliyor domatesler. Türkiye. 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 Milletin damarını tutmuştu. Çilek ama çilek. Oturduğumuz yerde de bir tat derim. Kıyamam ya, kesti verdi. Çok tatlıydı. Demin bu arada çantalara bakıyorduk. Dedik çanta şey yapalım ya. Yaşlılarda genel bir problem olabiliyor bu arada. Çantayı düzgün bırakmadım diye. Bu arada fırlatmadım yani. Sadece önündeki desene baktım. Bir azar işittik bir güzel. Onun üzerine çilek aldık. O yüzden kârlı oldu yani diye yorumladım. Bak üzümler falan da var. 2 euro. Bu şekilde üzümler. Gene çilekler var. Çok fazla hurma var, bakar mısın? Evet, büyük Medine'ye hurma da gitmenize gerek yok yani hurma yemek için. İspanya'dan, Türkiye'den geliyorlar. Medine'ydi değil mi hurma? Evet. Aynen. Sıcağın olduğu her yerde. Bayağı iyiymiş ya pazar. Bir şey söyleyeceğim. Buraya uzun dönem böyle iş için gelen, okumaya gelen ya da ne bileyim daha uzun gezmeye gelen varsa bence bu pazara gelip kalacakları yerde şey yapabilirler. 20 dakika yürüme mesafesinde Center'dan. Demin köprüleri gösterirken nehir kenarında görmüşsünüzdür şu köprüyü. Şu şöyle olan. Oradayız. Şimdi şu kilisenin olduğu yere doğru tekrar yürüyüşe devam edeceğiz. Dene bakayım sen de. Nasıl ama? İyi değil mi? Çok güzel. Yani Çok başarılı. hormonsuz muhtemelen. Lezzetli sulu. Hormonlu da olsa başarılı. Şu binanın, şuranın güzelliğine bakın. Baksana kapıya. Kaç yüzyıllıktır Allah bilir. Bakar mısınız arkadaşlar demir? Hala muhafaza ediyor olmaları cidden çok iyi. Bunun karşısında da 1906 yılında yapılan şöyle bir bina var. Bu da gene çok şık. İtiraf ediyorum sana. Tam bir orta çağ sokağına geldik. Evet ha baksana. Bak ortada. Mesela ne diyor? Dar bir sokak. Ne Gene diyorsun? Arnavut kaldırımlar. Neymiş? Simmamam gaşagaram. Abstacağız. Gajagaram. Öyle. Müze bence. Sence ne diye yorumladın? Bilmiyorum Çok ama- önemli bir şeyde dalga geçtiğimi hissediyorum şu an ya. Yani bunu yapmamalıydım bence. Çünkü garip bir bina kendisi. Şöyle bir resminizi çek şöyle. Urfa, Kapadokya. Kapadokya. Bak o Ne varmış? menemen, serpme kahvaltı var lan. Ne diyorsun sen? Traditional Turkish breakfast yediyor. Yarın. Evet. Yarın Geliyoruz gelelim ya. mi? Yarın çünkü Evet. 12'de evden çıkacağız. Buraya gelelim mi? Gel. Urfa varmış bu arada. Aşkım mantı 11 euro. Evet. Tavuk but. Bir şey pir- söyleyeceğim. Oy. Urfa ciğer varmış. Akşam da yiyebiliriz aslında. Akşam da yeriz. Hatta şu an da yeriz.
Oğlum helal olsun size, künefe bile var bak 6 euro. Türkiye'den daha ucuz ha. Serpmen kahvaltı ne olur ne olur ne olur. Vizyonsuzsak vizyonsuzuz kardeşim. Türk mutfağını seviyoruz yani. Vizyonsuzlukla ne alakası var? Yok öyle derler ya, gitmişsiniz yurt dışına bunu mu yiyorsunuz? Evet. Ama diyelim Ya şimdi şey mi yani, tadım kanalı değiliz biz arkadaşlar. Tadım salyangoz yiyen bir sürü YouTuber var. İstiyorsanız izleyebilirsiniz. Biz aç insanlarız. Bunu hep söylüyorum. Daha YouTube'a yeni başladığımızda da söylüyordum. Biz yemeği seviyoruz. Doymayı seviyoruz. Şu an gözükmüyor ama XX Large kokteyl 1.3 litre. 20 euroya kokteyl var bilginize. Bugünkü rotamıza başka bir kiliseyle devam ediyoruz. Saint Church, Josh Church. evet arkadaşlar, burası şöyle bir özellikle tanınıyor. Demin gördüğünüz kuleye çıkabiliyorsunuz. Biz dün içine girmiştik. Ne kadardı? 9 euroya. 9 euro bütün Kiliseyi Riga'yı görüyorsunuz. Görüp o kulenin içine çıkabiliyorsunuz. O zaman da Ben de senin mühendisi. Ama tabii görülecek ne var diye sorabiliriz. Hani binalar olarak. O yüzden çok oraya çıkmayacağız. Ama şöyle bir gösterelim hem içerisine. Diyeceğim, gerçi içeride kamera çekmek de yasaktı. İçeride yasak, bir de şöyle bir şey var. Etrafı Telefonla çekilir de hava biraz daha güzel olduğunda belki yukarıya çıkmak daha mantıklı olabilir. Çünkü yine bakmayın sıcak ama soğuk esiyor yani. Hala çok da günlük Bir de güneşlik yani hani değil. binalar güzel ama hani bu açıyla güzel yani. Yani arkadaşlar Tepeden ara görecek sokaklar o çok bir kadar şey yok. güzel ki gerçekten arası. Evet. Böyle bırakın zaten hep aynı yere çıkıyorsunuz nokta olarak. Evet, kilisenin girişi şurası. Şuradan giriliyor ve şöyle de bir kulesi var. Şimdi böyle bir sokaktayız. Geçen gün yürürken keşfettiğimiz bir yere gideceğiz, oturacağız. Yola bakın bu arada arkadaşlar. Orada taşlar bayağı o yüzden zor oluyor yürümek. Şöyle bir sokak. Cidden keyifli. Dikkatli yürümek lazım bu arada. Evet, taşlar düzensiz. Biri yüksek, biri alçak. Ama hani sokakların güzelliği diyorum. Yani o duvarlar falan çok güzel Çok gerçekten. Buradan geçmiştik dün biz. Sol taraftan geçtik. Aynen, burası da böyle bir sokağa çıkıyor. Burası böyle bir geçit arkadaşlar. Buradan geçeceğiz şimdi. Burada sokağın ismini de çek Onur. Aldoru Iela. Iela. Arkadaşlar burada hatta Michelin restoranı var ve lokal işte craft biralar içebileceğiniz böyle yol üstü kaldırımda yerler de var. Bu sokak bir şekilde devam ediyor. Yani illa bizim o oturacağımız yere değil. Siz de gelip keşfedebilirsiniz. Zaten çok da fotoğraflık bir yer diyorum. Bu arada bu kale tarzında bir şey var. Bakın top var burada. Biz demin İsveç geçidini bulmuş. Aslında dün İsveç geçidini bulmuştuk. Bugün de İsveç geçidini aradık. Şurada haritaya da bakacağız ama bulamadık onu. Orası zannettik çektiğimiz yer ama bulamadık. Onun orada çok güzel bir kafe vardı. Dün gördüğümüz. Maalesef kaybolduk cidden. Size diyoruz ya kaybolun cidden hiç harita açıp bakmıyoruz. Yani sabahtan beri o yüzden. Muhtemelen random yine bir mekan keşfi yapacağız. Hadi bakalım nereye gideceğiz, ben de merak ediyorum. Herkese hello, tekrardan hoş geldiniz. Aradığımız sokağı tabii ki bulamadık ama daha güzel bir yer bulduk. Ara sokağa tıkılmaktansa böyle çok güzel bir meydanda. Kolonel diye bir yer. Burada böyle birkaç Şöyle göstereyim hemen. Şöyle bir mekan. atıştırmalık istedik. Birer tane küçük bira içeceğiz. Bu arada nerede diye bu meydan sorarsınız. Çünkü bu meydan çok hareketli. Alışveriş yerlerinde olduğu bir meydan. Burayı da şöyle gösterelim. Mikhail Çekov Riga Rus tiyatrosunda bulunuyor. İsmini şöyle gözükmüştür umarım. Yani Rus tiyatrosunun olduğu sokakta. Burada böyle bir sürü tatlı yer var meydanda. Bir de buranın bir birasını deneyelim bakalım. Yerel biraları nasılmış? Sarımsaklı ekmek ve sarımsak sosumuz geldi. Patatesimiz ve soğan Belçika patatesi halkamız. ve soğan halkamız. Evet, afiyet olsun. Bu arada biraları da çok güzelmiş. Bardağın üstüne sanırım yazmıyor ama Mekanın lokal birası. Evet. Light diye geçiyor. aynen öyle. Afiyet olsun bize. Aykos dükkanı arayan varsa burada Aykos dükkanı da var. Ve artık biliyorsunuz Avrupa'da en eski modelleri satılmıyor. Kalem şeklinde olanlar. Burada hala onlar satılıyor 19 euroya ve tobacco daha ucuz arkadaşlar. O yüzden hala talihsiz bir şekilde tütün ürünleri tüketen varsa aranızda Riga'ya Evet. geldiğinde bu fırsattan yararlanabilirler. Yani faydalı şeyler söylemekten yanayız kanal olarak ama hayatın gerçekleri de var. Bunları da pozitif etki yaratacağız diye söylemeden geçemeyiz. Çünkü önemli bir detay diye düşünüyorum. Takipçilerim
takipçilerimize, izleyicilerimize zararlı şeylerden bahsediyordum. Çok zararlı olacak şekilde değil de doğum günü hediyesi aldım Onur. Evet, makine. Bulduk aşk yaşa artık. Aşkım diyordu size, Aşkım, fark ettiniz aşkım mi? dedik, Tamam aşkım. artık ben bitmişim. Özgürlük Meydanı'nın orada bu arada. Evet. Bu arada burada 3-4 tane de Aykos dükkanı var. Yani mesela Budapeşte de öyle yoktu ama burada var. Bakınız burası Özgürlük Meydanı zaten. Şimdi sizi oraya götürüyoruz. Burada tekrardan böyle Riga yazan çok tatlı kedinin olduğu Riga yazısı var. İsteyen Burada alır. dün geldiğimizde 2 tane asker sağlı sollu bekliyordu. Evet bak bugün yok, belki hafta sonu diye hani bir İzinli. insancıl davranmış olmaları gerekiyor. Çünkü uzun saatler boyunca bu heykelin önünde 2 tane asker bayağı durdu. Tabi askerlerin olmaması güvenlik önlemi olmadığı anlamına gelmiyor. Polisler geziyor. Bir şey olacağından değil de herhangi birinin başına bir şey gelirse de, çünkü bugün cumartesi ve burası nehir bakın. İnsanlar dışarıda. Bir de şöyle çek şeyi bak. Orada kadın 3 tane şey tutuyor. Yıldız tutuyor. O 3 yıldız da hangi bölgeler olduğunu bilmiyorum ama bu ülkenin 3 tane bölgesini temsil ediyormuş. Kuruluş şeyinde de o kadın onları birleştiren, yani o 3 bölgeyi birleştirip bir ülke yapan bir sembol taşıyor. Bu da böyle bir bilgiydi. Şimdi koy götüne geç. İşte Avrupa'nın bu olayını çok seviyorum. Bir de bakın insanlar şöyle biraz data shoots'larına girelim, fark etmezler. Alınız, oturuyorlar, keyif yapıyorlar çimende. Burası aynı zamanda, bu tarafa dön bak. Şu ileride sabah çektiğimiz Rus konsolosluğunun önündeki park. Aslında bu park oranın devamı yani. Tek bir Evet. parça olarak düşünebiliriz. Ama zaten nereden geçerseniz geçin köprüler karşıdan bağlanıyor. O yüzden de rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Bu arada Özgürlük Heykeli Radisson Blu Oteli'nin hemen orada. Arkadaşlar bana sorarsanız zaten sizi Airbnb olarak tuttuğumuz evi de gezdireceğiz. Birçok güzel 5 yıldızlı ya da ismi tamamen otellerle dolu Riga'da. Ama her yer birbirine o kadar yakın ki daha iyi bir yerde kalıp da elinize geçen bir avantaj yok. Bir de bilmiyorum ama buradaki Airbnb'ler de gayet güzel. Sizi eve gezdirdiğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız diyelim. Şimdi parktan yürümeye Devam ediyor. devam ediyoruz. 5 minutes later. Kamera yere yuvarlandı, önü ezildi. Kimin nazarı değdi lan bize? Doğruyu söyleyin. Airbnb evimize geldik ve evin linkini genelde bu tarz videolar çektiğimizde açıklamaya bırakıyoruz. Siz de eğer isterseniz tutabilirsiniz, bakabilirsiniz. Biz bu evi çok sevdik Onur'la. Mükemmel. Tuvaletten başlayalım. Evet. Ya da aynadan başlayalım. Arkadaşlar bu arada şöyle Çift kapı. çift kapı, eski usul böyle. Bu arada da kaldığımız yerin güvenliği de var. Sonra burada şöyle güzel bir aynamız var. Şöyle ışığı olan. Influencerlar bu eve gelip kalabilir Bu arada yani. şurada gördüğünüz gibi kameramız Evet ya. maalesef damaged oldu. Azıcık. Ancak Çalışıyor. Bizim için görüntü Sıkıntı değil, yok. niteliği önemli. Şimdi- Arkadaşlar banyoyu çok güzel yapmış adam. Evet. Yani eğer bir ev yapacak olsaydık sıfırdan ben banyomu fotoğrafını böyle çekeceğiz yapardım. zaten yarın bir gün ev yapacak olursak. Abi şu var ya müthiş bir şeysin sen. Müthiş cidden. Müthiş. Ya arkadaşlar bu arada Budapeşte videosunu izleyen varsa o eve kıyaslayın Evet. bununla yani. Şöyle saçlarımızı Böyle düzeltelim. muhteşem, harika. Bizim evdeki aynanın aynısı bu arada, koridordaki. Bakın bunları arkadaşlar şey yapmış. Bırakmış Bırakmış zaten. yani. Hani kuru şampuan bu arada, saç spreyi, yani tampon, her şey var, makyaj temizleme suyuna kadar. Yani bir de şeyleri de çok şık. Ben yani gerçekten aşık oldum. Bir de şöyle ince, yani şampuan bile var. Duş jeli, şampuan. Yani ben bir önceki gittiğim yerlerde bunları şey yok. göremedim. Aynen. Çok tatlıydı yani. Bu arada şey de var direkt. Çamaşır makinesi de var. Şimdi evin şekilde diğer güzel. bölümüne gelecek olursak da raf hani bu Bu arada şekilde. stüdyo arkadaşlar ev. Yani Biraz dağınık, kusura bakmayın. evet, biraz dağınık. Stüdyo ev. Yani hemen şurada yatak odamız var. Burada böyle salonumuz var. Ondan sonra tabii ki de Sözcü TV açık. Bu arada yastıklar efsane rahat. Ya ben bir evi boşuna övmem. Kesinlikle. Burada Ben de şöyle öyle. çok güzel gömme bir alışıktır. Saklı buzdolabı. Berlix'in diğerli takipçileri alışıktır bunlara. Gömmemiz var. Bu arada adam şunları bile bırakmış arkadaşlar. Çok tatlı. Evet. Biz bitirdik kahvesini. Çayı, çok kahvesi. teşekkür ederiz ama yani her şey var ve çok titiz. Şöyle bir saniye bunu göstermek istiyorum. Hani hiç elimizi yıkamamıza gerek kalmadı. Dolayısıyla direkt atıyoruz. Yukarıda da gitmeden çalıştıracağız muhtemelen. Gene burada böyle bardaklar var. Mesela yok şarap artık. bardağında olması çok Birçok güzel. evde denk gelmedim şimdiye kadar Airbnb'de. Buralar böyle. Ama yani uzun vadede geldiğiniz zaman bu evde kalırsanız muhtemelen yemeğinizi de yapabilirsiniz. Çünkü her şey gerçekten tertemiz. Her şey var, evet. Onu da gösterelim bu arada. Cidden bakın böyle. Her şeyi mevcut. Tabakları, çanakları, tencereleri, Evet. her şey temiz yani bir de. Ki biz takıntılıyız temizlik konusunda. Bir de şurayı göstermek istiyorum. Arkadaşlar dolabı var ve
Yani bu kadar hani Ya işini... ya bu olay değil ama hani ekstra bunların hepsi birer masraf ve hani ben Airbnb yapıyor olsaydım böyle bir şey koymayabilirdim. Işıkları göstersene. Adam bunları bile koymuş. Buraya böyle başucuna okuma ışıkları koymuş. Orada da aynı şekilde var. Ve hani böyle dönüyor ediyor. Priz de var. Önemli. Ev turu oldu bu. Ev turu. Ya bir şey söyleyeceğim. Neden bu kadar yükselerek anlatıyoruz? Bazı insanlar Airbnb yapmak istiyorlar, yapıyorlar. Ama zaten Airbnb diyerekten işin kolayına kaçıp yani En dandik şeyleri, tabii hiç mesela göze bir hoş önceki gelmeyen kaldığımız şeyleri. evde evin konumundan dolayı tercih etmiştik. Ben yorumları hep bırakıyorum gittiğim zaman. Ama hani normal bir yetişkin insanın örtünebileceği bir battaniye boyu yoktu mesela. Yastıklar rahat değildi. Hani koymak zorunda olduğu için koyduğu şeyleri koyup geri kalan hiçbir şeyi de koymamıştı. O yüzden burayı cidden öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Bu arada cidden çok hoş. İnterneti de hızlı arkadaşlar. Remote çalışanlar için. 300 megabit civarında. Böyle bir şeyle ayırmış. Orada yemek masası, buradaki salonu. Dışarısı da çok güzel. Yani gene çift camlar, eski Buraya usul. geldiğimiz zaman bir kahvemizi yapıp böyle tatlı bir ne denir? Ortak alan. Aynen. Park yeri. Evet. Göstermek istedik evi de. Konum olarak da her yere çok yakın. Yürüme mesafesinde zaten burası küçük. Zaten Riga küçük bir yer. Evet Oraya ama şöyle bakarsak söyleyeyim. Burayı 90 euroya tuttuk. İki Öyle gün. düşünün. 2 günlüğüne 45 euroya geliyor günlük yani. yani bayağı iyi. O yüzden de görmüş oldunuz. Burada kalmak isteyenler de aşağıya koyacağımız linklerden yararlanabilir. Aklımızda kalmıştı. Bu arada hatırlıyorsunuzdur. Neymiş bunun gizemi bir çözelim dedik. Bu Time jump. meydanın büyük ihtimal Eski halini gösteriyorum. eski halini gösteriyor. Bir bak bakalım nasıl? Kaç para gerekiyor? Ben 1 euro attım ama. 1 euro çalışmıyor mu? Kazıklandık mı anlık? Yani- Paramı geri ver. Her yer karanlık. Her yer karanlık. Aynen. Herhalde Hiç ışık geçmişte yok. geçmişte Riga'da karanlıkmış. Bir şeye basmak gerekiyor mu? Tokatla. Tamam afiyet olsun sana. Bu pek Virtual çalışmayan bir arkadaşımız gibi yani. jump. No jump. No jump. Virtual but no jump. Dün çok geç uyuduk. Tahmin ediyorsunuzdur. Çıktık işte. Şu an saat 12 falan. Bugün son günümüz Riga'da. Bir yerde bir kahve içeceğiz. Son bir yürüyüşümüzü yapıp arkadaşlar yavaş yavaş gideceğiz. Ama tabii burayı bırakmadan önce geçenlerde gözümüze çarpan arada tatlı bir kafe vardı. Oraya oturacağız. Hadi gidelim. Geldik burası. Hatırlıyorsunuzdur. Hemen kilisenin, hükümet binasının oradaki ara kafe. Biraz esen bir ara sokak ama her zaman gibi kahveleri çok güzel arkadaşlar. Burada bunu fark ettim. Kahve kültürleri çok gelişmiş. Nerede kahve içerseniz için 3. nesil kahve gibi oluyor. Çok lezzetli. Çok tatlı bir mekan. Bir de böyle bir kek istedik. Öyle gömülmeye başlandı. Açıklamalara mekan ismini yazacağız. Güncel olarak sık sık like atak geçirdiğimiz, size yansıtmamaya çalıştığımız bir videonun sonuna yaklaşırken bir de ne fark edelim. Meğersem dün girmeme kararı aldığımız bütün Riga'yı yukarıdan görebildiğiniz o kilise vardı ya. Şu kilise. Şu sokak, şuradan bir alt geçit var. Bu mekanı arıyorduk. Hadi gidelim. Bir Gösterelim size. Gösterelim. Yuh ya, ben böyle bir şey görmedim aşkım. Bizim araştırırken İsveç geçidi diye bildiğimiz veba zamanı buralarda Orta Çağ'da ünlü olan, meşhur olan insanların vebadan kırıldığı yer burasıymış. İçinde çok güzel bir kafe var. Aslında dün bulabilseydik burada oturacaktık ama bulamayınca başka bir yere oturmuştuk. Böyle bir yer. Conventa Seta. Kanalımızın duruşunu anlamanız için şöyle bir şey yapalım sizinle. Şöyle kaldıralım mı? Öyle yani. Daha küçükken yapalım ki gelmeyen gelmesin ya. Gelecek olan varsa Aynen. gelmesin. Çomar giremez. Çomar giremez buraya. Kendinize çok dikkat edin. Riga'dan sevgiler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Ve umarım bu süre zarfında da her şey beklediğimiz gibi olmuş olur da Olur. biz de Biz Yedi Düvele meydan okuyan Mustafa Kemal'in askerleriyiz. 3-5 soytarıya ülkemizi bırakmayacağız. Görüşmek üzere. görüşürüz. Thank you very much.